sorayım Mert abi. Arkadaşımız demiş ki gümüş, altın, Nasdaq, Bitcoin hepsi bana pahalı geliyor. Şu anda ne yapmam lazım? Bravo. Aynı benim gibisin işte. Bak aynen. Hani şey diyordu ya Ivana Sert, bizimle değilsin diyordu. Vallahi bizimlesin işte. Ben de hepsini pahalı görüyorum. Bir tek Türkiye borsası fena değil gibi. Onun dışında her şey çok pahalı geliyor, zaten düşüyorlardı. Dolayısıyla ya nakitte kalacaksın biraz daha para piyasaları fonunda, ya da biraz daha şey yapacaksın. Neydi onun ismi? Borsada 12.500'ü görürsen oralardan ufak ufak toplayacaksın, ya da şey yapacaksın. Dediğim gibi para piyasaları fonunda kalacaksın. Çünkü orada öyle veya böyle hala iyi bir faiz getirisi var. Biri bana şey demiş, para seni de değiştirdi demiş. Valla aynı para, hiç değişen bir şey yok bende yani. 50 ton altın, pardon bu soruyu geçiyorum. Geçme. O şunu diyor büyük ihtimalle, o siyasi bir soru. Tamam mı? Olsun söyleyelim. Diyor ki 50 ton altın bozdular diyor. İşte doları tutmak için diyor vesaire. Arkadaşlar doğru. Ama zaten bugünler için ayırmışlardı bu rezervleri. Böyle büyük bir felaketin olduğu bir yerde, dünyada büyük bir felaket var. Yani o petrolün olduğu yer arkadaşlar. Yani şu an yaşanan şey. Ben hatta bu hafta bakın bulabilirseniz CNN Türk'teki programda da bunu anlattım. Yani az bu şey yaşanmıyor dünyada ve bu savaş yani hiç beklendiği gibi olmadı. Bakın burada herkes, yani bütün bu bilenler, çok bilenler, özellikle Trump'ın çevresi, bu İran'a gireriz, Venezuela gibi 2 dakikada hallederiz, her şeyi ele geçiririz diyorlardı. Bu olmadı. Bu olmayınca ne oldu? Petrol fiyatları artmaya başladı. Katar'daki LNG tesisleri vuruldu. Onun tekrar toparlanması 5 yılı bulacak. Dolayısıyla bakın inanılmaz bir küresel global enflasyon geliyor. Ben bunu söylüyorum yani. İlk önce global devalüasyon yaptılar. Bunu da ilk ben söyledim Türkiye'de, altın ve gümüşle. Şimdi arkasından bunu petrolle yapıyorlar. Dolayısıyla paraların değeri, yani o basılan kağıtların değeri bitecek. Yani bitecek tabii ki, tamamen bitmeyecek ama yani alacağınız $100'lık kahve $150 olacak. $100'lık kahve bilmem ne olacak. Dolayısıyla bu kadar, petrolün de bu kadar arttığı bir yerde, her şeyin bu kadar arttığı yerde korkunç. Yani pandeminin öncesini hatırlayın. O zaman ben malda kal hayatta kal demiştim. Yani aynı şeyin benzeri geliyor gibi. Birebir diyemeyeceğim ama böyle giderse, eğer bu iş uzarsa, yani her durduğunda petrolün orada inanılmaz şekilde Türkiye gibi ülkelere, bütün ülkeler dahil ama özellikle Avrupa ve Türkiye, bir de Çin çok büyük etkilenecek bundan. Amerika bundan yarım etkilenecek diyelim. Ama biz çok daha fazla etkileneceğiz. Çünkü Avrupa'da öyle petrole çok odaklıyız. Bunun türevlerine çok odaklıyız. Tarım dediğiniz şey gübreye odaklı. Dolayısıyla zor bir dönemdeyiz. Hani 50 milyarlık altın, 30 milyarlık altınla bu işi inşallah çözeriz de durur. Ama hani bu çok uzun sürerse çok sürdürülebilir de olmaz. Dolayısıyla orada da şöyle bir risk var. Bunu yok demiyorum. Döviz yıllardan beri çok düşük kaldı. Çok ucuz tutuldu. Bunu işte yüksek faizden dolayı carry trade'le para geliyor. Bunun hani bazıları var ya, dolar patlayacak diyor, yaklaşık böyle 48 yıldır ve arada patlıyor. Yani 48 yıldır dedikleri gibi bir gün patlayacak. Bunun bir riski var. Burada da aynı örnek var. Yani burada da yok demiyorum kesinlikle. Yani sigara içmek gibi 3 paket sigara içmişiz ya da dere yatağına ev yapmışız. Bir şey olmuyor diyoruz. Bir şey olabilir bir gün. Ama işte bunun tedbirini almaya çalışıyorlar. O yüzden geçenlerde faizi düşürmediler. Sert şekilde düşürseler de dolar fırlardı. Ama böyle bir riskimiz var her zaman. Dolayısıyla her zaman da mutlaka, ben bunu seçimden önce çok yapılacağına ihtimal vermiyorum ama seçimden sonra olabilir. Başka şeylerle olabilir. Hani o dövizde biraz daha sertleşebilecek hareket olabilir. Çünkü çok ucuz kaldı ve ben o yüzden her yerde, o programda da söyledim. CNN'de de söyledim bunu. Yani izin verilmesi lazım doların, yavaş yavaş, çok değil ama biraz daha böyle 46, 47, 48'lere çıkması ülke için daha iyidir. Dolar tansiyon gibidir. Yani bak, aletle dolaşıyorum arkadaşlar. Bu aletle dolaşıyorum. Niye bu aletle dolaşıyorum? Bu aletle dolaşmamın nedeni şu. Tansiyon yüksek olunca iyi, kötü. Ama fazla ilaç kaçırırsam, fazla düşerse de bayılıyor insan bu sefer. Bakın, dolar da böyle bir şey. Doların da çok gitmesi enflasyon yaratır, felakettir ama çok uzun süre düşük kalırsa da işte Türkiye'nin şu an yaşadığı sorunları yaşatabilir. Dolayısıyla bunun bir şekilde bizim çıkıp ekonomistler olarak sürekli dolar patlayacak diye korku salarak değil, doların arada artması gerekir ve artarsa da korkmayın, şaşırmayın, bu da olmalıdır, olabilir hazırlamak lazım. Biz bunu siyasetçilerde de eksikliğini görüyoruz. Onu da hep söylüyorum. Siyasiler bu konuda eksik. Sadece şu tek taraflı söylüyorlar. Dolar artarsa çok kötü olur. O yüzden dolar ben buradayken artmayacak. Hayır kardeşim, çıkın şunu deyin ya. Doların arada artması da mümkündür. Yani çünkü Trump diyor bunu ya. Ben diyor kendi paramın değerini düşürmek istiyorum diyor. Çin diyor ben kendi paramı düşürmek. Yani arada paranızın değerini böyle dönemlerde hafiften düşürmeniz lazım. Biz bunu
öyle yanlış anlatmışız ki dolar 1 lira olunca biz coşacağız. Dolar 1 lira olsa, 1 lira değil 10 lira olsa ülkede iş yeri kalmaz arkadaşlar. Yani bunu anlatamıyoruz yani. Biz bunu anlatınca da altta yazacaksınız. Ya işte enflasyon tetikliyor. Arkadaşlar zaten enflasyon %40-50. Doları sen %20 arttırmışsın, işe yaramamış ki. Demek ki doları %30-35 arttır. Enflasyon yine %40-45'te kalacak. Yani o dengeyi iyi korumak lazım. Tekrar söylüyorum, tansiyon gibi, bakın şu aleti boşuna üretmemişler. Bu alet niye üretilmiş biliyor musunuz? Çok tansiyon çıkarsa da ölürsün, çok düşerse de ölürsün anlatıyor bize. Tam o zaman tansiyon var. Bu çok önemli. O yüzden 50 milyar sorusunun doğru. Böyle bir risk var mı? Doğru. Ama ben hani seçime kadar işte bu BlackRock'ların falan gelmesiyle de bir şekilde bizim para çekerek bunu döndüreceğimizi düşünüyorum. Aksi durumda doları böyle sert şekilde arttırırlarsa o zaman seçime olumsuz etki yaratır diye böyle bir şey olma ihtimalini düşük görüyorum yine istatistik olarak. Mert abi bu arada 3000 kişiyiz de bak dediğimize geldik. 1200 beğeni oldu. Direkt 3000'e çıktı. Hadi hep birlikte beğenmeye devam edelim. Hadi arkadaşlar beğeni ya. Hadi. Hadi. Bu yayın devam edelim biz de. Şimdi şöyle, bu soruyu çok fazla görüyorum. Ben bunu biraz daha genelleştirip soracağım. Şimdi Türkiye'deki enflasyon soruluyor ama küresel enflasyon da çok ciddi anlamda konuşulmaya başlıyor. Özellikle pandemiden bu yana. Hatta daha önce de konuştuk ama ne olacak diyorlar. Yani nasıl mücadele edilecek ya da edilebilecek mi? Mücadele etmek çok zor olacak. Çünkü şöyle düşünün. Biz ülke olarak zaten bağışıklığı çok güçlü bir ülke değiliz. Çünkü borçluyuz. Dünyada böyle bir fırtına olması bizi veremedebilir. Anlatabildim mi? Dolayısıyla yani Amerika öksürür. Ondan sonracığıma ama biz verem olabiliriz. Yani daha da sertleşebilir bizim enflasyonumuz. Dolayısıyla burada bu riski görüp biraz tedbirli olmak lazım. Tedbir nedir? Tedbir herkes kendi çapında tedbir alacak. Tedbir nedir? Mesela eğer bugün bizi seyreden mobilyacı varsa gidecek şimdiden sunta siparişini verecek. Bizi de takip eden ne bileyim işte demirci varsa demiri şimdiden ithal edecek. İnşaat yapıyorsanız inşaatı şimdi demirini bağlayacaksınız. Örnek veriyorum yani bir şeyleri şimdiden hafiften bağlamak lazım ki yani eğer bireysel vatandaşsanız işte ne bileyim bir ev alacaksanız bir an önce onu yavaş yavaş köşeye koymak lazım. Ne bileyim işte yani yarın öbür gün ters bir şekilde bu fiyatlar daha önceki o pandemideki gibi patlarsa elimizdeki parayla el ele baş başa kalmayın. Yani mesela geçen gün biri var 12 milyona bir yerini satacak. 12 milyonu bir yere satayım da dedi biraz bakayım falan. Abi ya satma dedim bak. Ya satma dedim bir yerini ki benim işim bu iş yani. Hani satarsam para kazanacağım. Ya da dedim ya sat ya da dedim aman dedim satıyorsan da hemen bir şey al. Çünkü sen 12 milyonla bir şey almazsın. Bakayım şöyle bakayım böyle bakayım dersin. O sırada daha önceki bir global enflasyon bir patlarsa senin 12 milyonun 1,2 milyona düşer enflasyonla. Yani hiçbir şey alamayacak duruma gelebilirsin. Öyle ralliler oldu daha önce hatırlıyorsunuz. Dolayısıyla mümkün olduğu kadar varlıklarda durmak lazım. Yani malda durmak lazım. Ticari mal olur, kendiniz işte bunu ev, arsa vesaire de tutabilirsiniz. Veya işte en kötü altın, gümüş düştüğü yerde onlarda tutabilirsiniz. Bir varlıkta tutun ama bu dolar da değil, bu euro da değil, bu TL de değil. Tamam mı? Bunların üçü de benzer şekilde farklı şekilde kendine göre enflasyonları olduğu için kısa vadeli para dışında. Kısa vadeli ayrı ama yani 2-3 aylık vadeli paranız için demiyorum bunu. O 2-3 ay vadeyi mecburen böyle yapacaksınız ama uzun vadede yavaş yavaş paralarınızı belli yerlere koyun ki ters durumda yani bir anda sert bir enflasyon fırlarsa elinizdeki para böyle şey olmasın. Ya Mert abi 12 milyonum vardı evi satmıştım hatta villayı satmıştım. Şimdi ben bununla arabayı bile değiştiremiyorum diyecek duruma düşmeyin. Türkiye'de bunlar olmuştur daima. Yanılırsak ne olur? Mert abi olmadı en kötü ne olur? Bir evi satmış yine bir evin olmuş olur ya da bilmem ne olmuş. En azından bir kaybınız olmaz ama öbürünün kumarı büyüktür arkadaşlar. Bakın büyük kumar enflasyon olan yerlerde nakitte çok uzun durmak büyük kumarda çok dikkat edin.